Merhaba, bu videoda sizlere bir dizüstü bilgisayarın şarj adaptörünün kablosunun nasıl tamir edilebileceğini göstereceğim. Bir arkadaşım bilgisayarının şarj olmaması sebebiyle şarj adaptörünü bana ulaştırdı. Görsel olarak kontrol ettiğimde şarj adaptörünün bilgisayara giren şarj ucunun hemen dibindeki yerden kablonun dış muhafazasında bir delik oluştuğunu ve o delikten bakınca da içeriden kablonun koptuğunu gördüm. Bakın şurada bir delik oluşmuş ve içeriden kablo kopmuş. Şarj adaptörü dizüstü bilgisayara takılıyken kimi zaman bu bilgisayara giren soketin hemen dibindeki kablo eğilip bükülmekte. Bu gibi durumlarda kablolarda kopmalar meydana gelebilmekte. Bunun üzerine bir bilgisayar parçacısından aynı uca sahip çıkma bir şarj kablosunu temin ettik. Şimdi zarar görmüş olan kabloyu yenisiyle değiştirerek tamir işlemini gerçekleştireceğim. Bu işlemin çok basit bir işlem olduğunun farkındayım, ancak buna benzer bir problemi yaşayan birileri olursa onlara faydalı olması açısından böyle bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi gelin birlikte tamir edelim. Şarj adaptörünün prize giren 220 volt besleme kablosunda bir problem olmadığı için bu kısmı çıkarıp kenara alıyorum. Şarj kablosunun uç kısmında elektromanyetik parazitleri filtre eden bir ferrit boğumu yer almakta. Bu boğumdan bir karış uzaklıkta hasarlı kabloyu kesiyorum. Yeni aldığım kabloyu ise eski kablodan bir karış daha fazla uzunlukta olacak şekilde uygun bir yerden kesiyorum. Uçları birleşecek kabloların en dışında yer alan siyah renkli plastik muhafazayı maket bıçağı kullanarak dikkatli bir şekilde kesiyorum. Kesme işlemini yaparken bıçak ağzının hareket etmemesi için maket bıçağı üzerindeki kilitleme mekanizmasının aktif olduğundan emin olun. Kabloların birleşim yerlerinin aynı hizaya gelmemesi için kabloları asimetrik olarak kesiyorum. Kabloların izolasyonu için ısıtıldığında daralan ve içerisindeki kabloyu sıkıca saran makaron adlı izolasyon malzemelerini kullanacağım. Şimdi iç kısımdaki kabloların plastik kaplamalarını keseceğim. Bu işlemi yaparken kabloların iletkenine zarar vermemeye dikkat edin. Aynı renk kabloları uçlarından birbirine bağlıyorum. Kablo renkleri birbirinden farklı olsaydı bu videonun sonlarına doğru anlattığım çıkış voltajının polarite doğruluğu ölçümünü bu aşamada gerçekleştirecektim. Kullanım esnasında bağlantı noktalarının gevşememesi için kabloların ek yerlerini lehimliyorum. Lehimlenen kablo uçlarının birbirlerinden uzaklaşması için birini sağa, birini sola büküyorum. Makaronların daralıp kabloyu sarması için çakmakla ısıtıyorum.
Kabloları birleştirdik. Şimdi sıra elektrik ölçümünde. Şarj adaptörünün üzerindeki etikete baktığımda çıkış voltajının 20 volt civarı olması gerektiğini görüyorum. Adaptörün üzerindeki voltaj polaritesi sembolüne baktığımda ise şarj ucunun dışının eksi, içinin artı polaritede olması gerektiğini görüyorum. Ölçü aletimin proplarının yani ölçme uçlarının doğru takıldığından emin olmak için küçük bir deney yapacağım. Bunun için basit bir pil kullanacağım. Ölçü aletinin kırmızı probunu pilin pozitif ucuna, siyah probunu ise pilin negatif ucuna değdirdiğimde ekranda pozitif bir değerin okunması gerekiyor. Bakın şu an ekrandaki voltaj değerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Propları ters bağladığımda ise ekranda negatif bir değerin okunması gerekiyor. Dolayısıyla benim ölçü aletimin kablo bağlantıları doğru. Olur da şarj adaptörünün artı ve eksi kabloları ters bağlanırsa bilgisayar zarar görebilir, anakartı yanabilir. Dolayısıyla bu basit test işlemini yapmak bana mantıklı geldi. Ölçü aletimin siyah probunu şarj ucunun dışındaki iletkene, kırmızı probu şarj ucunun içerisindeki iletkene değdiriyorum ve ekranda gördüğünüz gibi pozitif 20 volt civarı bir değer okuyorum. Herhangi bir terslik görünmüyor. Eğer bağlantılarda bir hata olsaydı ekrandaki değerin önünde eksi işareti olacaktı. Şarj adaptörümüz kullanıma hazır. Umarım faydalı olabilmişimdir. İçeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.